Dedim ki ne yapıyorsun? Dedi ki ben dedi arılayı sağlıyorum dedi. Ya dedim ki sen kimsen dedim. Eliyle doktor pustini böyle. Baktım ki adam aşırı çıktı. Ben hemen gördüm ya. Ulan baktım ki hepsi kalktı bana geliyor. Evin içini zor kaptım yani. Kaptım ama böyle 15 tane falan girdi. Savaş edeyim evin içinde. O büyük cama dokundu. Beni cama dokundu. Cama yapışmış böyle olduğu gibi. Ben içeride bir palto buldum. Paltoyla o yani bu yani sallar. Tamam mı? Sallarken palto geldi. Gözümü kapattı. Elimi sallarken vurdum sobanın kenarına. Elimde kan koyuverdi. Ben müşkil durumdaydım ya. Sabaha kadar oy bağırıyorum. Arı kokusunda yatmadım. Arı bana çok üzüldü. Tamam mı? Sabah oldu bu sefer. Kapıda su vakaya, evin içinde değil. Öyle tam güzel bir ev değil yani. Mande gibi bir ev yani. Dağ evi gibi bir şey. Kapının ucunda dışarıda avluda su akıyor. Sabah kalktık. Yüzümü yıkayacağım. Şimdi hemen aklıma geldi. Arı var diye. Ya baktım kapıya ki beni bekliyor suyun yanında. Dedim ki ben yüzümü falan yıkamaya gitmem dedim. Ben yüzüm, burada oradaki nerede elimi sildim ıslak beziyle. Onlar çıktılar yaptılar. O arada camın yanında bir tane arı gördüm. Tam camın kenarında. Delik meluk yok. Nereden girdiyse o girmiş. O benden sebep girmiş. Hemen geldi yüzüme kaptı ha buraya. Bir tane kaptı kaçtı. Yüzüm tabii şişti davul gibi. Oradan sonra orada dedim ki beni hemen dedim burada üstüme giyindirin dedim. Beni yolun yanına götürün ben gidiyorum dedim. Burada da kalmam dedim. Bu sefer beni bu moşumba vardı, çay moşumbası. Giyindirdiler bana. Beni dışarı aldılar. Arılar seni niye hep yani zıt sana yani niye hep sana geliyorlar böyle arılar? Ya artık benim kendi şeyime mi geliyor bilmiyorum artık. Arı beni istemiyor yani. Arı aslında seni seviyor da. Yok beni Sen onları sevmiyorsun beni pek. istemiyor. Yani istemiyor derken bana zarar vermek istiyor. Yani bu şeyi mesleği yapmasın diye. Tamam. Arkadaşım çırılçıplak 2 petek arı üstünde görünmüyor. Ha bu kadar elini siliyor böyle. Arı dökülüyor. Buralar hep arı hiç vücut olduğu gibi duruyor. Allah Allah. Çok değişik bir şey. Ona hiçbir şey yapmıyor. O pantolonu assın bir ağaca veya bir yolun kenarında bıraksın. O adam orada durdu. Arı olduğu gider oraya oturur. Öyle. Neyse. Beni getirdiler oraya. Araba çağırdık biz. Taksi. O da yanımdaydı. Ben çıkana kadar beni içeri koydu. Şoför dedi ki burada arı var dedi. Şoför burada arı o şeyi bir atsana. Tamam her şey. Her şey tamam. Oradan arı var. Olan az daha yuvarlandık. Dişlemesiyle direksiyonu oynatabildi. Vurdu fındık yoğuna. Fındık yoğuna vurdu. Arabanın tamponları zarar gördü. Bu sefer bir şey yok. Hep zarardan zarara gittik yani. Ama yani sen bence seni arılar aslında seviyor da. Yok, ne seviyor ya? O petek yürüdü tabii aşağı. Bir arı niye insana devamlı gelir? Bir arı yani niye hep böyle mesela 10 tane 20 tane kişi var burada. Da bir insana niye devamlı arı gelir? Manastır'da niye? İşte niye gelir yani? Hani şekerli üstüne şeker veya tatlı bir şey mi sürmüş olur veya ondan mı gelir yani? Neden gelir? Sinek de bir adamın devamlı vuruyor. O farklı sinek ama arı neden gelir yani arı? Bilmiyorsun. Arı demek ki ya böyle hani polene benzer bir koku gibi bir şey sıkmışsındır Evet, üstüne. insanda var. Öyle bir koku parfüm de var öyle parfüm sıkıyorsun Yok, zaten arı geliyor. Ter de olabilir. Ter bilmiyorum da. Arı geliyor öyle de yani şey diyorum. Arı benim öyle bir maceram oldu. O köpek var ya. O köpek bir tane gürgen ağacı vardı. Büyük. Onun altında köpek vay bağırıyor ama o biçim. Niye? Yani, arı ısırdı ya. Ha. Arı ısırdı da elimi sallayınca arı oya denk geldi karnına. Oradan hemen kaptı beni ısıramadı ya. Atladı dağa kaçtı. Ya şu var. Akşam var ya ulan gel buraya aç oldun. Yemek ye. Yok.
Vay vuy bağırıyor oralarda. Akşam 5.30-6 oldu. Biz yürüdük. O da bizi kollaydı. Üstten ta uzaktan geldi, ileriden yanımıza geldi. Öyle gittik yani. Sen o zaman arıcılık yapamazsın abi. Aracı Hani definecilik olayı tamam eyvallah ona lafım yok da senin gibi bir defineci adam yani dağları taşları her tarafa böyle koşa koşa giden adam arıdan korkuyor mesela hiç. korku değil. Korkuyla bir işim yok. Yani beni istemiyor. Dokunuyor mu sana alerji Yani yapıyor mu? dokunuyor da onun için diyorum ya. Ha. Arkadaşımı mesela İsviçre bile hesap et 2 petek arı ne demek ya? Aşağı yukarı bilmiyorum ama 5.000 tane falan bir petekte olsa 10.000 tane adamın üstünde arı var. Yani bir petekte 5.000 tane olsa diyeyim yani bir büyük petekte 10.000 tane arı var. 10.000 tane arı demek aşağı yukarı 70-80 kilo yük var üstünde yani vücudunda. O isilmiyor. İsirse bile bir şey olmuyor yani. İsiliyor ama vücudu şişmiyor. Normal insan alışmış ona. Buna göre iğnesi Bana vardır herhalde bir ilacı İğne milacı. değil, iğne mine kullanmıyor. Zaten Allah Allah. bağışıklık var yani ona karşı. Ben öyle değil. Bana bir tane esirdi mi böyle davul gibi şişerim. Doğru hastaneye 4 tane serum ancak yani kurtarır beni. O da annende gidebilirsin. O zaman eşek arısı seni soksa da işin bitti. Ya eşek arısı değil, öteki arı da şey yapsa ama damara falan böyle damarların böyle Damara denk gelse. damara gelse de her damar bir değil. Bir atar damarlar var ya, o damarlara denk gelse hemen kalp krizine yol açar, hayati söz konusu olur. Öyle işte ya. Mesela sizin oralarda yakınlarda arıcılık yapanlar var ben görüyorum. Ben yoksa Biliyorum. çok seviyorum. O şeye Kemalpaşa diyordum. Oraya git, arkadaşım oraya gittiğinde getirdi beni oraya. Dedi ki sana dedi bir bal vereyim dedi. Petekten dedi. Çeş dedi omuz böyle. Hı. Keseyim dedi. Da ye dedi. Buranın balına bir bak dedi. Böyle köye doğru çıkmıştım. Ya dedim ki beni oraya dedim bir daha şey yapma dedim. Dedi ki nerede dedim ki bu yukarıda değil dedi. Ben görmüyorum. Git dedim sen kes dedim de getir dedim. Arıya bak dedim. Üstünde bir tane arı olmasın dedim. Tamam mı? İyi bak dedim. Neyse gitti 2 saat sonra geldi. 2 saat sonra geldi. Naylonun içine koymuş. Dedi ki balı al dedi de çok bal tutuyor dedi yani. Seni de tutmasın dedi. İyi bal o zaman. Çok iyi bal yani. Çok acayip bal yani. Nerenin balı bu? Yani biraz yiyince hemen gözlerin böyle Bayılıyor, bayılıyor insan. yani gözlerin böyle acıymış gibi Hı hı. oluyor yani. O kadar tesirli Etkili. var. Ben dedim Kemal Paşa sarp dedikleri Hı. hem Gürcistan'dan alıyor hem şeyden. Ha, o tam sınırda. Da sinirde yani sinirde olan şey. Bu sefer olan açtım ki meğerse naylonun arkasında bir tane arı var. Hemen açmasıyla pat diye geldi yapıştı buraya. Yapıştı buraya tamam bu damardan aynı bunu bu damardan kaptı. Göz görmüyor. Tek göz kaldı. Göz şişti. Balı da şey salladım gitti balı. Balıyla ben gözümde şey yapıyorum. Göz şişti hiç görmüyor. Aynı bildiğimiz futbol topu var ya. Göz öyle oldu. Bir tanesiyle idare edeyim, göreyim. O arada orada Ay Yusuf ya. eşek var ya, eşek Evet. hayvanları var ya. Ha eşek. Onunla petek taşıyılır sağa sola insanlar. Ha. Yani yük üstüne Tabii, bağlıyor, onunla götürüyor taşıyorlar. sağa sola yani insan gücü. İçi dolu mu peteklerin? He? Peteklerin içi dolu mu? Dolu tabii. Dolu boş fark etmez. Yük işi var. taşıyorlar yani. Onlar yük işin. Ya bana dedi ki sen de dedi öyle gelemezsin dedi de eşeğe bin dedi. Dedim ki eşeğin dedim ne demem lazım dedim ben fazla anlamıyorum. Nasıl duruyor, nasıl kalkıyor? Eşek nasıl kaldırıyor sen? Çukurlara hızlı girmeyecek ben düşerim nasıl ne demem gerekiyor? Nasıl fren Tarif yapılıyor? etti. Nasıl Tarif fren etti. yapılıyor değil He, mi? Tarif etti dedi. He. Bu sefer semeri var usta. Semerini tuttum. Gidiyorum. O gitti.
benim bir su var böyle, küçük bir su var böyle. Su geçiyor böyle. Suyun üstünden geçmemiz gerekiyor. Yan tarafı da bayır aşağı doğru. Aşağı böyle çamurlu bir şey yani çimen var. Sulanmış böyle. Ulan git diyor ya adım atmıyor ya. Yalvarayım ulan bunu geç yok. Boynunu kaşıtayım yok. Kulaklarını seviyorum yok. Şeyi seviyorum. Boynunun buralarını seviyorum. Arada bağırıyor böyle. Baktım ki geri üstü gitmeye başladı. Oradan geçmiyor. Beni göt geri yukarı götürüyor. Ulan öyledir böyledir bir salladı doğru o şey sazaklığın içine. Çamurun üstünde jet gibi kaydım vurdum taşı arkamı taşa vurdum. Oy oy bağırıyor. Bu gitmedim 2-3 saatlik mesele. Bu sefer giden adam arkadaşım dondu geri. He. Dondu geri bu adama ne oldu dedi. O da yok. Gelen yok, giden Bana yok. bakmıyor. Eşeği orada gördü ya. Oralara bakar. Ben konuşamıyorum. Elimi çağırdım. Elimle böyle hareket ettim. Geldi beni aldı. Çıkardı öyle de. Daha oralarda daha durmadım işte. Evi zor kaptım yani. Çok Ay. berbat ya. Senin gibi bir dağcı bir adam abi. Yani bu konular sana hiç yakışmadı. Yok o hep ben de dum. Çok önceden idi yani. He. Ben de dum. Şimdi gene dağcıyım. Sorun yok. Peki şimdi binsen herhalde sürersin. Şimdi gözüm kapalı eşeğe bu sefer ters yürütürüm. O öyle oldum yani. Eşeğe normal binerim. Gideceğim kaç kilometre ince yol olsa bile tehlikeli. Geri üstü yürütürüm eşeğe. Çünkü her şeyi biliyorum. Ay. Tamam mı? Eşek işi öyle yani. Bir de geldim o şey artık yola çıktım eve gidiyorum yani eve geleceğim dedim. Baktım geldim ki orada bir su var yolun kenarında gördüm. Ulan dedim yüzümü yıkayayım dedim biraz kendimi açayım dedim. Yani daha araba yoluna inmemiş. Bu sefer içerken o eşek yanımda bir eşek var o da su içeydi bağırdı. Ulan yarım saat sürmedi 5-10 tane eşek geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Ormanlığın içindeymiş. Geldi. Ulan şimdi beni de koklayla bazıları şey. Ulan biraz şey oldum. Ne oldun? Yani benim yanıma geliyorlar. Nereye gidersem geleyim başıma bela oldu. Onlarla mı uğraşayım eve mi gideyim? Etrafımı sardılar böyle. Bir tanesi mazlum gözüme bakar yani. Bir tanesi ötekiler çok zirzop. Arkasına elimi sürdüm falan. Ulan baktım ki bu iyi yani. Sakin, evcil. Dedim ki ben dedim başıma böyle şeyler geldi dedim da yani senin üstüne çıksam dedim göle kadar endur misin dedim böyle dinle beni. Baktım ki bir böyle bağırdı kendi şeyinde o ne demekti? Sen öyle anladın ama. Yok ben indururum demek istedim. Sen istediğin için tabii canın öyle istediği için öyle anlıyorsun. Yok o da normal karşıladı beni. Bakışları güzel. Hareket neyse bir çare çıktım oya. Üstüne çıktım. Ulan yürüdüm. Araba altta bekliyor. Artık araba yoluna ineceğim. Ne beni indiriyor arkasından Ya da duruyor. ne de iniyor aşağıya. Araba bekledi. 15-20 dakika gidecek hoş. Beni beklemiyor. İçinde yolcu var. He. Millet Bu sana sefer- demiyor ki eşeğin üstünde ne yapıyorsun bir gelsene. Ya onlar görmüyor ki beni aşağıda He. o bayrağın He. altta. Neyse orada bir ağaç vardı. Ağacın dalını tuttum üstten. Tutunca yana şey oldum. Eşekten kurtardım da öyle indim. Yavaş yavaş indim işte öyle. Öyle gittim eve yani. Başıma çok şeyler geldi. Ben de dedim çok önceden diyor. Şimdi gözümü değil kütük olsam bile yeri üstü yürütürüm yani. Şarkı söyletiyorum aşağı. Şimdi her şeyini biliyorum aşağı. Ay. Öyle yani. Yusuf abi vallahi var ya sen. Bir de bak başıma şey oldu. Dereye gittim balık tutuyorum. Bak dereye gittim balık tutuyorum. O kadar bir derin gölde altı görünmüyor. Tamam mı? Misina ile tutuyorum da bu sefer dedim o derindi dedim da misinayı atayım dedim. Ulan bu balık burada güzel olur dedim. Bu sefer misinayı attım. Balık avlandığını biliyorum, iyi göremiyorum. Neden biliyorum?
misinayı çekiyor benim. Boşluk bırakmışım ya. Yani kaçıyor içeri, almış ağzını. Öyle anladım ben. Bu sefer ulan biraz oynattım, ağır bir şey geliyor yani. Tutulmuş. Yürüdü ama ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Baktım ki bu ağırlaştı. Altta bir taş vardı. Ayağımı böyle destek ettim buraya. Desen kütük çektiğim gibi ama ben görmüyorum. Tamam mı? Çektim. Biraz ki saldı yani. Geldi. İkimizin arası yani. Ne geliyor bilmiyorum. Yol pişiyor ya, üstten akıyor. Altta yani. Ben dışarı çıkacak ki göreyim. Bir salladım, alttan görmedim. Hızlı salladım. Böyle basarına gibi destek almışım ya. Sallayınca bir gölge üstümden kalktı. Arkada taşın arkasına düştü. Ben görmüyorum. Görmüyor. Artık balık geldi diye çıkıyor ki. Ulan baktım ki bir tane kedi gelmiş üstte. Miyav bağırıyor. Bana bakıyor, kuyruğunu sallar. Ulan bu nedir dedim, gözüme mi görünüyor dedim. Çıktım, ben balık var diye ki balık değilmiş.